Evet, biliyorsunuz ki ülkemizde ve dünyada ölüm sebeplerinin başında kalp damar hastalıkları gelir. Oysa ki sağlıklı yaşama dikkat edildiğinde büyük oranda önlenebilen, erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğu halde neden hala ölümler en ön sırada? Sağlıklı yaşayalım derken doğru bildiğimiz yanlışlar mı var? Yoksa sağlıklı yaşama ve dolayısıyla kalp sağlığına gereken önemi göstermiyor muyuz? Evet, bugün yanımda bu konuda çok değerli bilgiler edineceğimiz kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes hocam var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle başlayalım dilerseniz. Kişisel sağlık yönetimimizde kalp damar sağlığının öneminden bahsedelim. Evet, aslında kalp damar sağlığınız iyiyse sağlıklı yaşamında temelini oluşturuyor bu. Sağlıklı yaşıyorsunuz demektir. Kalbimizin görevi aslında bir pompa vazifesi görüyor. Bütün vücudumuza, organlarımıza kanı pompalamak. Bu kanı da damarlar yoluyla gönderiyor. Dolayısıyla kalpte bir problem varsa, damarlarda bir tıkanıklık ya da işlevinde bir bozukluk varsa, bu organlara da yeterince kan gitmiyor. Örneğin karaciğer, böbrek, beyin yaşaması için gerekli oksijeni, minerali, vitamini, gerekli besin maddelerini kandan alıyor. Bunda bir aksama olunca da böbrek yetersizliği oluyor. Beyinde problem oluyor, inme ortaya çıkıyor, felçlerle karşılaşıyoruz. Aslında olay kalpte oluyor, damarlarda oluyor. Fakat beyinde, böbrekte yani kalple alakasız bir organda bile hayati bir problemle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla kalp durursa hayat duruyor. Tabii. Aslında sadece bu cümle bile önemini göstermekte çok yeter. önemli. Altını çizmiş olduk bu noktada. Kalp damar hastalıklarını peki önlemek mümkün mü? Önlemek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, aslında bu konu çok ilginç bir konu. Evet, önlemek mümkün ama demin de sizin de söylediğiniz gibi ülkemizde ve dünyada birincil ölüm sebebi. Hatta erken tanıda tedavisi de mümkün bu hastalıkların. Hiçbir zarar ya da hasar bırakmadan tedavi etmek de mümkün. Ama bir şeyler yanlış veya eksik, o yüzden bu tür programlar çok değerli. Hatta bu amaçla ben bir de koruyucu kardiyoloji üzerine bir kitap yazdım. Kalbinize Bir Demet İyilik isminde, yakında çıkacak. Teşekkür ederim. İnsanları bu şekilde bilgilendirmek lazım. Yani bir takım risk faktörlerini önleyerek, bunların önüne geçerek kalp damar hastalıklarının da önüne geçmek mümkün. Bu risk faktörlerinin bir kısmını biz değiştiremiyoruz maalesef. Örneğin yaş, ileri yaş önemli bir risk faktörü. Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaşın üstünde risk fazlalaşıyor. Cinsiyet, erkekler bu konuda şanssız. Kadınlarda menopozdan sonra bu şanssızlık eşitleniyor. Dolayısıyla erken menopoz yine artı bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Genetik olarak yani ailede, anne babada erken yaşta kalp damar hikayesi, hastalığı olması da insanı risk grubuna sokuyor. Evet, bunu da değiştiremiyoruz. Birçok faktör var aslında ama değiştirebileceğimiz şeyler de var değil mi? Aynen, çok haklısınız. Hatta bunları değiştiremesek bile yine de kader değil. Bu demektir ki daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yine kalp damar hastalığına yakalanmadan da hayatımızı sürdürebiliyoruz. Değiştirebileceğimiz risk faktörlerinden en önemlisi sigara. Sigara ve yani en sık kullanılan sigara olduğu için söylüyorum. Evet. Tüm tütün maddeleri akciğer için, kanser için, vücut için bir sürü hastalığın temelini oluşturuyor ama kalp damar sağlığı için, özellikle damarlar için, damarların iç yüzeyi için büyük tehdit sayılıyor. Büyük tehdit. Bunun dışında obezite, şişmanlık da bir risk faktörü. Kilomuza dikkat etmeliyiz. Bunu da değiştirebiliriz. Hareketsizlik bir risk faktörü. Bunu da değiştirebiliriz. Bunu da değiştirebiliriz. Bu da bizim elimizde. Evet. Şeker hastalığı, evet, bu da bir risk faktörü. Bazı yani diyabetin, şeker hastalığının bazı tipleri doğuştan da olabiliyor, evet, ama bunu da kontrol altına alabiliriz. İlacımızı düzenli kullanırsak, dikkat edersek, kontrollerimizi aksatmazsak bu da bir kader değil, bu da kontrol edilebilir. Yüksek tansiyon keza risk faktörü, yine şeker hastalığı gibi, o da kontrol altına alınabilir. Stres bir risk faktörü, bu da kontrol edilebilir. Evet, çağımızda stresten uzak kalamıyoruz ama kontrol altına alabiliriz.
dengeleyebiliriz. Gerekirse profesyonel yardım alabiliriz. Yüksek kolesterol bir risk faktörü. Dilerseniz orayı biraz daha açalım. İyi kolesterol, kötü kolesterol diye bir şey var. Biz iyi kolesterolün yükselmesini istiyoruz. Bunun için ne yapmak lazım? Hemen akabinde isterseniz az önce yüksek tansiyon dediniz, hipertansiyondan bahsedelim. Hipertansiyon diyetle, sağlıklı beslenmeyle iyileşebilir bir hastalık mıdır diye ekleyebiliriz. Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi kolesterol, tabii her kolesterolü yüksek olana hemen ilaç başlamıyoruz ama yüksek kolesterol bir risk faktörü. Bunu en kolay şekilde şöyle tarif edebiliriz. Kolesterol kanda tek başına dolaşamıyor. Lipoproteine bağlanıyor. LDL düşük densiteli lipoprotein, HDL yüksek densiteli lipoprotein. İyi kolesterol dediğimiz HDL oluyor. Yani HDL kolesterol olunca kolesterol bu arkadaşın yanında aslında doğru yere gidiyor, karaciğere gidiyor, gitmesi gereken yere gidiyor. Ama LDL kötü arkadaş, kötü kolesterol, kolesterolü alıp damara götürüyor ve orada plakların oluşmasına sebep oluyor. Bu yüzden de LDL'nin düşmesini, az olmasını istiyoruz. İyi kolesterolün yüksek olması bu sebeple önemli. Onu yükseltecek bir takım vesileler var. Bazen genetik olarak düşük oluyor maalesef. Ama neyle ilişkili hocam? Beslenmeyle herhalde çok ilişkili. Beslenmeyle yakından ilişkili. Omega 3'ten zengin beslenmek iyi kolesterolü yükseltiyor. Bunun içinde balık, özellikle de işte somon, uskumru, sardalya gibi omega 3 oranı yüksek balıkları tüketmemiz gerekiyor. Zeytinyağından zengin beslenmemiz gerekiyor. Aslında Akdeniz diyeti de diyebiliriz. Bu yüzden değerli. Bunun dışında B3 vitamini var, diğer adıyla niasin. Bu da iyi kolesterolü yükseltiyor. İşte fındıkta, ay çekirdeğinde, kabak çekirdeğinde falan var. B3'ü vitamin olarak da alabiliyoruz ama bu bazen flushing, ateş basması gibi etkiler yaratabiliyor. O yüzden doktor kontrolünde almakta fayda var. Yürümek iyi kolesterolü yükseltiyor. Daha doğrusu aerobik egzersizler ama en çok hareketi öneriyoruz. Hareketsizlik de zaten kalp damar hastalığında önemli bir risk faktörü ve bizim elimizde olan, düzeltebileceğimiz bir risk faktörü. İyi kolesterolümüz yüksekse kötü kolesterolümüz, yani kötü arkadaşlar da fazlaysa bile onu dengeleyebiliyor nispeten. Dolayısıyla iyi kolesterolümüzü yükseltmeye gayret etmeliyiz. Kolesterol ilaçları da bir yandan iyi kolesterolü yükseltebiliyor. Destek gerektiğinde de hekimimiz kontrolünde devam edebiliriz. Hipertansiyondan birazcık bahsedelim. Hipertansiyon nedir? Neden meydana geliyor ve iyi bir beslenmeyle, iyi bir diyetle düzelebiliyor mu? Evet, hipertansiyon başlı başına bir hastalık aslında. Sadece kalbi değil, böbreği, beyni, gözü de bozabiliyor. Tansiyon kanın damar cidarına yaptığı basınç. Bu belli bir rakamın üzerindeyse biz bunu hipertansiyon olarak adlandırıyoruz. Ve kalp damar hastalıkları için de önemli bir risk faktörü. Bu yalnız tabii çok önemli çünkü tansiyonun yükseldiğini, çok sinsi ilerleyen bir hastalık bir kere. Kolay kolay fark etmiyoruz. İşte baş ağrısı, baş dönmesi, başta basınç hissi aslında yüksek tansiyonun belirtileri ama biz buna diyoruz ki belki stresten, işte uykusuzluktan, tansiyonu ölçmediğimiz sürece onun yüksek olduğunu farkına varamıyoruz. Bu çok önemli. Dolayısıyla düzenli yapılan check-up'lar, doktor kontrolleri burada çok değerli. Yüksek tansiyon zamanla damarları bozuyor. Tedavisi tabii ki sebebine yönelik. Bazen yüksek tansiyonun sebebi organik bir sebep olabiliyor. İşte böbrek arterinin daralması ki buna müdahale etmek lazım. Ama çoğu zaman da fazla kilo, stres, beslenme tarzı, fazla tuzlu beslenmek de tansiyonu tetikleyebiliyor. İşte burada aslında diyetle önlenebiliyor. Yani ben ilaç başladığım birçok hastamda kilosu normale indikten sonra, sağlıklı yaşama geçtikten sonra tansiyonun da normale geçtiğini, hatta ilacı kestiğimi görüyorum. Bunun için zaten yapılmış bir DASH diyeti diye bir çalışma var. Bunun işte İngilizce bir kelime, Türkçe açılımı diyetle hipertansiyonu durdurmaya yönelik bir yaklaşım. Bu gene Akdeniz diyeti aslında, sağlıklı beslenme dediğimiz. Kiloyu, bunda şeker ve unu da kısıtlıyorlar ve
özellikle tuzu kısıtlıyorlar. Çünkü tuzdaki sodyum tansiyonu yükseltiyor. Dolayısıyla bu diyetteki sodyum oranı 1,5-2 gram, hatta 1-1,5 gram civarında. Potasyumdan zengin, magnezyumdan zengin, işte zeytinyağlı ağırlıklı, kalorisi düşük bir beslenme tarzı. Bununla da hipertansiyonun önlendiğini gözlemliyoruz gerçekten. Bu da güzel bir haber aslında, değil mi? Dikkat ettiğimiz zaman en azından şifalanabiliyoruz diyebiliriz. Kalp damarlarımızda bir problem olduğunu nasıl anlarız ya da anlayabilir miyiz diye sorayım hocam. Evet, aslında anlayabiliriz çünkü damarlarda problem oldukça önceden bize bunu biraz sinyal, alarm veriyor. Mesela nasıl veriyor? Mesela yürürken göğsümüzde sıkışma, göğüste bir baskı hissi, göğüs ağrısı, angina pectoris diyoruz biz buna. Bunu hissediyoruz. Önce bu eforla oluyor. Yani yürümekle, koşmakla, merdiven çıkmakla başlıyor ve bu ağrı sol omuza, kola, sırta ve çeneye yayılabiliyor. Bu da tipik kitaplarda yazıldığı gibi. Zamanla bu darlık ilerledikçe bu sefer istirahatte ya da yemekten sonra, özellikle rüzgara karşı yüründüğünde bu şikayetler ortaya çıkabiliyor. İşte bunu hissettiğimiz zaman mutlaka bir kardiyoloğa gitmeliyiz. Hatta benim tavsiyem, özellikle hani risk belli bir yaştan sonra artıyor demiştik ya, ya da ailede böyle bir risk varsa, bir öykü varsa bu kişilerin kardiyoloji kontrollerini, yani kalp kontrollerini bu şikayetlerin başlamasını beklemeden düzenli olarak yaptırmasını. Düzenli derken mesela hocam ne kadarda bir, eğer ailede böyle bir öykü varsa, risk grubundalarsa ne kadarda bir yaptırmaları gerekiyor kontrollerini? Bunu en iyi size kardiyoloğunuz söyleyecektir. Çünkü diğer risk faktörleriyle birlikte değerlendirecek, ama en azından yılda bir kez, özellikle de efor testinin üzerinde duruyorum. Çünkü yüksek tansiyon dedik, ölçmeden anlamıyoruz dedik. İstirahatte ölçtüğümüz zaman tansiyonu normal buluyoruz. Fakat en ufak bir eforda tansiyonun 17-18'e çıktığını görebiliyoruz. Bunu da efor testinde ben birçok hastama teşhisi öyle koydum çünkü. Elektrodaki değişikliklere göre damarda bir problem olduğundan şüpheleniyoruz. En azından bu efor testini senede 2 defa mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bu uyarıyı da buradan yapmış olalım. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili takipçilerim, Demet hocamıza sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Infinity Regenerative Clinic ile ilgili detaylı bilgileri videonun açıklama kısmına da ekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.